Herkese merhaba. Birlikte lavanta örelim bugün. Tığım 2 milim. İplerimse amigurumi ipleri. Koton ipler. Öncelikle şu çiçek kısmını yapmak istiyorum. Bunun için zincirle başlıyoruz. Şöyle yeni başlayanlar için zinciri tekrar gösterelim. Çapraz yaptık, tuttuk ucundan. Siz nasıl istiyorsanız öyle başlayın. 45 tane zincir çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 44. Bu da 45. Üstüne alıyorum şu tığımı. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncünün içine batıyorum. İkili trabzan yapacağım şimdi. Çıkardım. Şu bir, bu da iki kereden çıkardık. Şimdi ikinciye geçiyorum ikili trabzanın. Tekrar üstüne aldım. İkinci, hemen battığımın yanına battım yani. Zincire battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi başı yapmış olduk. Modele geçiyoruz. 2, 3 zincir çekiyorum. Şu 2, şu 1, bu da 2. Önde kalan ilmeğe taktım. İlmek kaydırma yapıyorum ondan sonra. Sık iğne değil, ilmek kaydırma. Tekrar üstüne aldım. Hemen yandaki zincire battım, boş olana. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu trabzanın tepesinde ön taraftan 2 tane ilmek kalıyor. Şöyle 2 lobuna battık. İlmek kaydırmayla birleştirdik. Burada sık iğne yapmayın. İlmek kaydırma yapın, daha düzgün duruyor. Üstüne aldım tekrar. İkili trabzanı yaptım. 3 tane zincir çektim. Eğer siz istiyorsanız 2 de çekebilirsiniz ama 3 daha güzel oluyor. Daha böyle tok duruyor. Şu ön 2 loba battım. Çıkardım. Bütün model bundan ibaret. Zincirin sonuna kadar her bir zincire bir tane sık iğne, 3 zincir, ilmek kaydırmayla başladığımız o yere sık iğneyle değil, ilmek kaydırmayla şöyle üstüne aldım. Yandaki zincire battım. 2 kere de çıkartıyorum, yani trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Çok sımsıkı yapmayın, birazcık gevşek yapın ki şuraları, özellikle şu 2 ilmeğe batarken zorlanmayın diye. İlmek kaydırmayla üstüne aldım. Yandakine zincir boşluğuna battım. Bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir, pardon, 2, 3. Şu önde kalan 2 ilmeğe battım. İlmek kaydırmayla. Şimdi zincirin sonuna kadar doldurup geliyorum. Sonunu da birlikte yapalım. Tekrar üstüne aldım. Zincir boşluğuna battım. Hemen yandakine. İkili trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Şu önde kalan 2 loba battım ve ilmek kaydırma yaptım. İkili trabzan, zincir boşluğuna yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu ikili trabzanın tepesine zinciri başladığımız yere önden 2 ilmeğe takıyorum. Tekrar, bu da sonuncu zincirimin son boşluğu, bu da 45 zincirin sonuncusuna da ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu önde kalan 2 loba battım. İlmek kaydırmayla çıkardım.
Şöyle bir zincirle sabitledim. Makasla kesiyorum. Bitirdik. Şöyle bir upuzun bir şey oldu. Bunu sonra nasıl yapıştıracağımızı göstereceğim. Yeşil ile de yaprak yapıyoruz. Buna da zincirle başlıyoruz. Sabitledik. 1 2 3 4 5 12 zincir çekeceğiz. 6 7 8 9 10 11 12 12 zinciri çektik. İkincisinden biri atladık. İkincisinden başladım. Sık iğne ile dolduruyorum üstünü. Her bir zincirin bir kanadına batıyorum. İçine bir sık iğne yapıyorum. Üç, şu da dördüncü. Şöyle 5 6, bu da 7. Sık iğne ile dolduruyorum. Şöyle üstüne almadan batıyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonuncuya 3 tane yapıyoruz. Şu 1, bu 2, bu da 3. son zincir boşluğuna. Şimdi dolaştık, geldik. Her bir sık iğne yapmıştık. Her birinin karşısına tekrar sık iğne ile dönüyoruz. Şu ipi de ortada yürütüyorum. Bu şekilde. Her bir yaptığım sık iğnenin karşısına yine, yani zaten zincir boşlukları belli. Şöyle batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu arada yürüttüğümüz ipi de düzeltelim. Sonuna kadar aynı şeyi yapıyoruz. Çok zor bir model değil. Bence çok kolay. Sonuçta çok da güzel oluyor. Eğer eliniz hızlıysa bayağı günde yaparsınız sıkılmadan. Evet. Bunu da yaptık. Sık iğne. Şuraya da bir sık iğne yapıyoruz. Sonuncuya geldik. Şöyle ilk başladığımız ilmeğin tepesine batıyoruz. Batabilirsem. Şöyle çıkardım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpimi kestim ve yaprağım bitti. Bundan isterseniz bir tane yapıştırın, isterseniz benim gibi 2 tane yapıştırın. Siz bilirsiniz artık. 2 tane yapacağız bundan. Lavantaların saplarına çöp şiş. Siz isterseniz varsa tel de kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Yaprakları ördüğüm yeşil ip. Bir de silikon, sıcak silikon tabancası veya başka yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Lavantalarımın sapını hazırlıyorum. Şu düz tarafından ilmek başlar gibi tek elle birkaç tane yapıyoruz sabitlemek için. Sonra şu en başa götürüyorum. Oradan şu başa götürdükten sonra sarmaya devam ediyorum. Ta sonuna kadar saracağım. Şöyle şu şekilde elimle büke büke elimle yukarı kaydıra kaydıra bütün çöp şişi yeşil iple kaplıyorum. Sonuna doğru şöyle birkaç ilmek atıyorum. Sökülmemesi için tekrar sarıyorum. Şöyle şu şekilde. Şu dip kısmına silikon yapıştırıyorum. İyice sarıp fazla ipi kesiyorum. İpi kestikten sonra elimle şöyle iyice yapıştırıyorum. Şimdi çöpümün sivri kısmını birazını kırıyorum, şu ucunu. Silikon yapıştırıyorum. Ördüğüm çiçek kısmını lavantamı
Şu şekilde elime alıyorum. Çöp şişi sabitliyorum. Yapıştırıyorum iyice silikonla. Ucunu yapıştırdıktan sonra şöyle şuralarına silikonu sürüyorum. Elimle şöyle döndüre döndüre yapıştırıyorum. Tekrar silikonu sürüyorum şuralarına. Sapına bile sürebilirsiniz yani. Şu şekilde çevire çevire yapıştırıyorum. İyice yapıştırıyorum. Şu mor kısım bitene kadar hepsini yapıştıracağız. Şöyle öncelikle silikon yapıştırıyorum. Sonra elimle şöyle ufaktan üst üste gelecek şekilde çeviriyorum. Siz aralığının sıkılığını ne kadar istiyorsanız o şekilde sara sara etrafına dolana dolana yapıştırıyoruz. Şimdi bu son kısmı da yapıştıralım iyice. Sonra yaprakları yapıştıralım. Şimdi yapraklarını yapıştıracağım. İster bir tane yapıştırın şöyle. Öncelikle silikonu sürüyorum. Yaprağımı şöyle elime alıyorum. Düz yüzü çiçeğe gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şöyle. İsterseniz böyle bir tane yapıştırın. Veyahut da tam karşısına tekrar silikon sürün. Öbürünü de aynı şekilde yüzü çiçeğe gelecek şekilde yapıştırın. Şu kalan iplerini de şöyle sararak yapıştıracağım tekrar silikonla. Şöyle birazcık silikon sıkacağım. Şöyle yapıştırdım. Evet. Şöyle istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Siz de bir demet lavanta yapıp hediye edebilirsiniz veyahut da aksesuar olarak kendiniz kullanabilirsiniz. Eğer örerseniz Instagram'da benimle paylaşırsanız sizleri hikayemde paylaşırım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.